Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. İsmin nedir ve bu ev nerede? Adım Nazlıca. Bu ev Tekirdağ'da, Çorlu ilçesinde. Benim büyüdüğüm ev. Ben aslında kalabalık bir evde büyüdüm ama kendi odam gibi hissettiğim ilk halini çizdim buraya. Bu şekilde. Hatırladığın ilk mekan burası mı? Hatırladığım, yani ait hissederek hatırladığım ilk mekan burası. Bu çizdiğin oda senin kaç yaşındaki hali? Benim 10-11 yaşlarındaki hali diyebiliriz bu oda. Peki paylaşımlı bir oda mı burası? Bazen teyzemler şehir dışından geldiğinde odayı paylaşabiliyorduk ama kardeşim var bir tane. Onunla hiçbir zaman aynı odada kalmadık. Aslında burası sana ait bir oda. Evet, genel olarak bana ait bir odaydı. Peki bu odanın bir kokusu var mı? Bahar geldiği zaman çevredeki ağaçlardan böyle bir çiçek kokusu ve meyve ağaçlarının çiçekleri böyle bir kokusu vardı. Onun dışında spesifik bir koku hatırlamıyorum. Kışı hatırlamıyor musun? Kışı pek hatırlamıyorum. Biz odanı tanıtmadın bu arada. Bir odanı tanıtabilir misin? Evet, buradan giriyoruz. Giriş kapısı ve balkona açılan bir kapı var. Onun dışında pencere var odada yine. Bayağı aydınlık bir odaydı aslında, bu yüzden sabahları burada vakit geçirmeyi çok seviyordum. Erken uyanıp herkes uyuyorken böyle aydınlıktan faydalanmayı bayağı seviyordum. Ise akşamları da perdeyi hiç çekmiyordum burada da çizdiğimiz gibi. Işığı Çevre seviyorum. ağaçlık mıydı? Evet, ağaçlar var ama hani odama kadar yani penceremden görünmüyordu ama çok ağaç vardı. Burada kitaplarım, küçük bir çekmecem vardı. Masa ve bilgisayar. En çok vakit geçirdiğim yerde zaten. Pencerenin önü ve bilgisayar diyebilirim. Bu masanın çekmecesini açsak ne buluruz? Öncelikle MP3 ve müzikle ilgili biriktirdiğim posterler olabilir. Çünkü çok sevdiğim gruplar vardı. Resim defterim, boyalarım ve arkadaşlarımdan aldığım anılarımızın olduğu böyle hatıralar ya da hediyeler. Bu tarz şeyler var Hala duruyor mu bunlar? diyebilirim. Evet, birçoğu duruyor aslında, atmadım hala ama o çekmecede olduğunu söyleyemem. Bu oda ile bağlantılı kurduğun en ait hissettiren şey ne? Sabahları erken uyanıyordum ve balkonun orada bir elektrik direği var, üstünde kuşlar yuva yapıyordu belli dönemlerde. O kuşların sesi olabilir. Beni bayağı etkiliyordu çünkü. Ses aslında. Ses. Bazen o sesle uyanıyordum. Hatta Google kuşu sesiyle uyanıyordum. Bazen çok sinir bozucu olabiliyordu ama şu an beni o sesi nerede duyarsam duyayım oraya geri gidiyorum yani. Mobilya olarak bir bağlantı kurduğun en sevdiğin eşyan nedir desem? Sanırım bilgisayar ve bilgisayar masası. Tabii bilgisayarın o zaman kullandığım o eski bilgisayar şu an durmuyor ama o olabilir çünkü en çok orada vakit geçiriyordum. Böyle müzik forumlarında ya da işte belli başlı sitelerde. Evet, evet. İnternetin ilk çıktığı zamanlar. Yatağınla peki böyle bir bağlantın yok mu? Yatağımla yok. Yani uyumak dışında çok vakit geçirmiyorum aslında yatağımda. Daha çok bilgisayar ve pencerenin önünde oturduğumu söyleyebilirim. Pencerenin önünde oturmayı çok severim bu arada. Hala mı böyle? Hala öyle. Düş kurar mıydın ve bu eylemi nerede yapardın? Evet, geceleri aynen şu şekilde bir ev, pencereden büyük ayı ve küçük ayı görünüyor aslında. Burayı çizmedim ama biliyoruz. Evet, biraz karanlık bir yer çünkü. Bu çocuk için harika bir yer. Evet, ben aslında çatıya da çok çıkıyordum. Yani düzdü çatının zemini. Orada uzanıyordum ben. Ama çıkamadığım zamanlarda her zaman benim düş kurma yerim tam şurası. Aslında burada bir sandalye olması lazım ya da yatağın üstüne oturup pencereyi seyrederek çok uzun saatler düş kurduğum oluyordu. Ne kurardın? Hatırlıyor musun? O zamanki hayallerim dünyayı gezmekle ilgili ya da belli başlı bir anlam arayışıyla ilgili kafama takılan şeyler. Ya da günün değerlendirmesi. İşte büyüyünce ne olacağım, nasıl bir yoldan gideceğimle ilgili şeyler aslında daha çok. Peki nasıl bir ev düşlersin? Nasıl bir ev düşlerim? Aslında benim Tekirdağ'daki ayçiçek tarlalarını herkes bilir. Eskiden mutfağın penceresinden tarlalar görünüyordu ve o düzlükleri gerçekten çok özlüyorum. Şu an her yer emlak sektörünün eline geçmiş durumda. Yine tarlaya bakan ve bol pencereli, ışıklı bir ev, camların bol olduğu, gece gündüz böyle dışarıyı seyredebileceğim ve ufuk çizgisini görebileceğim tarlalardan. Böyle hatta tarlanın ortası da olur. Bir ev düşüyorum aslında. İsterdim. Hani ufak bir bahçe ve sessiz bir yerde olmasını isterdim o evin.
Teşekkür ederim. Ben Katıldığın teşekkür için. ederim.